Sevgili dostlar, bugün size harika bir bükme yapacağım. Bükme hamurunu hazırlamak için şöyle bir bardak yoğurdumuz var. Bir bardak yağımız var. Bir paket kaçan yumurtaları saymayalım dostlar. Mayamız var. Bunu açacak bir bıçağı. Bu bükmemiz Afyon yöresine ait. Şimdi mayamızı da koyduk. Sıra geldi yumurtalarımıza. Şöyle yumurtamızın beyazını içine, sarısını ayıracağız. İnşallah üzerine dökeceğiz. Sevgili dostlar, bu hamuru sadece bükme değil, birçok böreklerimizde, çöreklerimizde de kullanabiliriz tabii ki de. Yani hamurumuz genel birçok işe yarayan güzel bir hamur elde edeceğiz şimdi. Ve böylece tamam, ellerimi yıkadığımda geliyorum dostlar. Şimdi 3 bardak da su koyacağım. Ilık su dostlar. İki, 3. Dostlar, ben 9 bardak un koyacağım. Bakalım, göreceğiz. Bu bir bardak normal su bardağı, 200 gramlık su bardağıyla alıyorum. Sevgili dostlar, bakın çok güzel hamurumuz oldu. Çok cıvık da değil, çok koyu da değil. Normal hamurumuz oldu. Şimdi de böyle güzelce üstünü kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanmaya bırakıyorum. Bakın sevgili dostlar, bizim hamur tam böyle orta yerinden yarılmış. Acaba neden? Hasetinden mi çatladı yoksa mayasından mı çatladı anlamadım. Şöyle bir açalım bakalım. Bak, tam orta yerinden böyle ayrılmış bizim hamurcuğumuz. Bakın. Sobanın arkasına koyduydum. Tabii onu da söyleyeyim dostlar. Sobayı yaktım. Arkasına da koyduydum. Çok güzel ısınmış. Ondan olabilir. Şimdi şöyle tezgahımızın üstüne birazcık un atarak hamurumuzu boşaltacağım. Bakın, harika olmuş hamurumuz. Sevgili dostlar, şimdi bir parata ne kadarmış? Haşhaşımız var. Kusura bakmayın, üstüne bakıyorum kaç gram olduğunu, gözüm görürse söyleyeceğim. Ya anneciğim. 250 gram. Şimdi haşhaşımızı şöyle açıyorum. Şöyle alttan tutarak güzelce boşaltıyorum dostlar. Şöyle çukur bir kabımızın içine. Bakın bu böyle. İçini iyicene sıyıracağım Allah izin verirse. Bunun içine şöyle bir çay bardağı yağ koyuyorum. İki yemek kaşığı dolu dolu şeker koyuyorum. Ve iyicene karıştıracağım. Yumuşatınca görüşürüz dostlar. Bezemiz. Şöyle çok büyük açmayacağız dostlar. Böyle küçücük küçücük açacağız. Bunu herkes yapabilir. Ama yemesi de bir o kadar zevkli. Özellikle çocuklarımıza, misafirlerimize hem besleyici. Şunu kış gününe gerçekten mükemmel. Hemen şöyle
Kabarcıkları görsünler. Evet, çok güzel oldu hamurumuz. Güzel kabardı. Hala kabarıyor. Aha, bu kadar büyüklükte açacağız. Böyle böyle. Yani hep ben büyük açıyorum diye bana göre değil. Biraz da size göre dostlar. Bakın nasıl. Pıtır pıtır kendiliğinden kabarıyor zaten. Bakın dostlar, bu şekilde açıyorum böyle. Kalınlıkları böyle olacak. Böyle kalınca kalınca. Şimdi şuradan yağımızı alacağız. Şöyle birazcık koyup her yerini yağlayacağız. Tabii kızım bir de yağ fırçası verirse oradan çok memnun olacağım dostlar. Dur bula durayım. Sen bakana. Ben yağlarım bunu. O şey değil. Bakın dostlar, hamurumuzu yağladıktan sonra hemen şöyle üzerine şeyimizi döküyoruz. Haşhaşımızı döküyoruz ve şöyle elimizle her yerine gelecek şekilde dağıtıyoruz. Mümkün olduğu kadar her yerine gelmeli dostlar. Ondan sonra hemen üzerine bunu alıyoruz. Şöyle güzelce koyuyoruz. İyicene bastırıyoruz şöyle. Ve üzerine hemen yağ sürüyoruz. Bu işlemi komple de aynısını yapıyoruz değil mi anne? 3 tane yaptıktan sonra arasına ceviz koyacağız kızım. Tamam. O zamana kadarki işlemimiz aynı böyle. Şimdi bir tane daha koyduğumuzda arasına ceviz koyacağız. Tamam. Şimdi bunu böyle yine yağlıyoruz. Sevgili dostlar, gerçekten şu günde, kış gününde çok besleyici. Yani sadece bükme gibi görmeyin lütfen. Sağlığımıza bakalım. Gücümüzün yettiği ölçüde. Sağlıklı beslenelim ki grip olmayalım dostlar. Şimdi üzerine şöyle bir avuç ceviz atıyorum. Herkes kendine göre atsın lütfen. Evlerinde ne varsa onu atsınlar. Evet. Şimdi tekrardan gene geri aynı işlemi tekrarlıyoruz değil mi? evet, Üst üste. Yine yağlayacağız. Yine şeyini koyacağız. Hı hı. Böyle her yerine haşhaşımızı mutlaka değdirelim. Ekmeğimiz kaldı. Evet. Şöyle devam ediyor. Çekiştire çekiştire yapalım. Her ekmekte biraz bastırdığımız için bakın büyüdü ve kocaman oldu. Bakın her yerine güzelce oldu. Şimdi şöyle en alttan tutarak şu şekilde çekiştirerek ne yapıyoruz? Genişletiyoruz şöyle.
Öyle yaptıkça haşhaş kokusu geliyor. Çok güzel. Haşhaş güzel kokar. Haşhaşın kokusu harikadır. Mümkün olduğu kadar kare yapalım. Ve şimdi şöyle yapalım. Biraz bastıralım dostlar. Hala kabarıyor. Kabarır. Ben ona kabar dedim. Şöyle keseceğimizi alıyoruz dostlar. 2 santim arayla şu şekilde kesiyoruz bakın. Şöyle elimizi koyup şimdi de şu şekilde sarıyoruz dostlar. Bakın şu şekilde kıvırıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Bu şekilde koyuyoruz. Bakın birer ucundan tutuyoruz, şöyle kıvırıyoruz. Yani büküyoruz. Bu şekilde bükerek koyuyoruz. Tereyağım var. Isıttığım tereyağımdan şöyle yumurtamın içine karıştırıyorum ve güzelce üzerine süreceğim şimdi de. Ondan sonra da doğru fırına yollayacağız. Benim fırça diyor ki dostlar beni değiştir diyor da fırça benden geçmiş de ben fırçadan geçemiyorum. Bitince doğru fırına süreceğiz. Evet. Bakın dostlar nasıl olduğunu görün. Harikalar olmuş, harikalar. Üf, bakın nasıl tel tel. Bakın dostlar, tel tel ve sıcacık dumanı üstünde. Bakın nasıl olduğunu size gösterelim. Uf, içi yumuşacık, üstü çıtır çıtır ve harika. Bir tane daha açalım. Çok sıcak dostlar. Onun için yani bakın nasıl tel tel olduğunu siz de görün. Zaten ayrılı veriyor. Evet. Şimdi ne zamanı? Yeme zamanı. Sevgili dostlar, bakın çok harika oldu. Böyle kat kat tel tel, inanın sıcak diye size gösteremiyorum. Ama çok harika oldu. Dışı çıtır, içi de yumuşacık. Ama hamur değil. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.